Ders 1. Projeyi ne zaman tartışmak istersiniz? Merhaba Anna, projeyi ne zaman tartışmak istiyorsun? Gelecek hafta için bir toplantı ayarlamaya ne dersin? Elbette, bu benim için işe yarıyor. Hangi günü tercih edersin? Salı gününü hedefleyelim. Bu senin için işe yarıyor mu? Salı kulağa hoş geliyor. Hangi saat sizin için uygun olurdu? Akşamın 2'ye ne dersin? Bu programınıza uyuyor mu? Öğleden sonra 2:00 benim için çalışıyor. Toplantıyı nerede yapmalıyız? Konferans salonunda buluşalım. Tartışmalar için sessiz ve uygun bir yer. Kulağa hoş geliyor. Toplantı için herhangi bir malzeme veya belge getirmeli miyiz? Evet, proje notlarımızı, araştırma bulgularımızı ve ilgili belgelerimizi getirelim. Pekala, gerekli tüm malzemeleri önceden topladığımdan emin olacağım. Harika. Tartışma sırasında odaklanmak istediğiniz özel bir şey var mı? İlerlememizi gözden geçirmenin ve karşılaştığımız zorlukları tartışmanın yararlı olacağını düşünüyorum. Bu iyi bir nokta. Ayrıca sonraki adımlar için fikir fırtınası yapabiliriz. Kesinlikle. Çözümler bulmak ve projeyi ilerletmek önemlidir. Katılıyorum. Ayrıca görevleri atamak ve son teslim tarihlerini belirlemek için zaman ayıralım. Bir plana benziyor. Toplantıyı herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için kullanabiliriz. Mükemmel. Ayrıca herhangi bir belirsizliği gidermek için bir soru listesi hazırlayacağım. Bu proaktif bir yaklaşımdır. Odaklanmış ve üretken bir tartışma yapmamıza yardımcı olacaktır. Teşekkür ederim, John. Kapsamlı hazırlığın başarılı bir toplantının anahtarı olduğuna inanıyorum. Hoş geldin, Anna. Bağlılığınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederim. Aynı şekilde, John. Birlikte çalışmak daha iyi sonuçlar elde etmemizi sağlar. Önümüzdeki haftaki toplantımızı dört gözle bekliyorum. Görüşürüz Anna. Haftaya görüşürüz John. İyi günler. Sen de Anna. Haftaya görüşürüz. Ders 2, akşamın 7'de akşam yemeğinde sorun yok mu? Merhaba Anna, akşam 7'de akşam yemeğinde sorun yok mu? Evet, akşam 7:00 benim için işe yarıyor. Nerede akşam yemeği yemek istersin? Şehir merkezindeki yeni İtalyan restoranına ne dersin? Kulağa hoş geliyor. Makarna yemekleri hakkında harika şeyler duydum. Mükemmel. Yarın akşam 7'de 2 kişilik rezervasyon yapacağım. Teşekkür ederim, John. Restoranı denemek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Rahatlamak ve iyi yemeklerin tadını çıkarmak için güzel bir akşam olmalı. Kesinlikle. Bilmem gereken herhangi bir diyet kısıtlamanız var mı? Hayır, farklı mutfak türlerini denemeye açım. Peki ya sen? Özel kısıtlamalarım da yok. Yemek konusunda oldukça maceracıyım. Bu harika. Menüyü keşfedebilir ve bazı ilginç yemekler deneyebiliriz. Kesinlikle. Yeni lezzetler ve mutfak deneyimleri keşfetmek her zaman eğlencelidir. Bu arada, restoranda oturma tercihiniz var mı? Mümkünse genellikle pencere kenarında bir kabin veya masa tercih ederim. Belirtildi. Rezervasyon yaparken bir stand veya pencere masası isteyeceğim. Teşekkür ederim, John. Bu çok güzel olurdu. Yemek deneyimine katkıda bulunur.
Hoş geldin, Anna. Yemeğimizin keyifli ve rahat olmasını istiyorum. Bunun için minnettarım John. Fark yaratan küçük detaylardır. Gerçekten de. Restoranda denemeyi dört gözle beklediğiniz özel bir şey var mı? Ev yapımı tiramisularının olağanüstü olduğunu duydum. Tatlı için yer ayırabilirim. Tiramisu kulağa lezzetli geliyor. Bunu da aklımda tutacağım. Akşama için başka bir plan var mı? Akşamdan sonra yakındaki parkta gezinebileceğimizi düşündüm. Oldukça doğal. Bu harika bir fikir. Rahatlamak ve yemeğimizi sindirmek için güzel bir yol olacak. Fikri beğenmene sevindim. Doğa her zaman bir huzur duygusu getirir. Kesinlikle. Özellikle iyi bir yemekten sonra dışarıda vakit geçirmekten zevk alıyorum. Görünüşe göre harika bir akşam planladık. Bunu dört gözle bekliyorum. Ben de Anna. Unutulmaz bir akşam olacak. Yarın akşam 7'de görüşürüz. Yarın görüşürüz John. Yemeğimizi bekleyemem ve parkta dolaşmak için sabırsızlanıyorum. Ders 3. Alışverişe gitmek için en iyi zaman ne zaman? Merhaba Anna, alışverişe gitmek için en iyi zaman ne zaman? Ne satın almak istediğinize bağlı. Yiyeceklerden mi yoksa kıyafetlerden mi bahsediyorsun? Daha çok kıyafet alışverişini düşünüyordum. Daha iyi olan belirli bir zaman var mı? Genel olarak, hafta içi daha az kalabalıktır. Bu nedenle göz atmak ve kıyafetleri denemek için daha fazla alanınız olabilir. Bu mantıklı. Hafta sonu telaşından kaçınmak iyi bir plan gibi geliyor. Belirli bir gün mü? Pazartesi veya salı sabahları genellikle haftanın ilerleyen dönemlerine kıyasla daha az meşguldür. Bilmek güzel. Alışveriş gezimi planlarken bunu aklımda tutacağım. Peki ya satışlar? Satış arıyorsanız, sezon sonu veya tatil satış dönemlerinde gitmek en iyisidir. Takvimi o zamanlar için işaretleyeceğim. Dikkate alınması gereken başka faktörler var mı? Dikkate alınması gereken bir diğer faktör de hava durumudur. Aşırı hava koşullarında alışveriş yapmak deneyiminizi etkileyebilir. Bu iyi bir nokta. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol ettiğimden emin olacağım. Verimli alışveriş için herhangi bir ipucu var mı? İhtiyacınız olan şeylerin bir listesine sahip olmak ve odaklanmak ve fazla harcamadan kaçınmak için bir bütçe belirlemek yararlıdır. Bir liste yapacağım ve bütçeme sadık kalacağım. Tavsiye için teşekkürler Anna. Başka ipucu var mı? Rahatça giyin ve kıyafetleri denerken çıkarılması ve çıkarılması kolay ayakkabılar giyin. Konfor anahtardır. Daha sorunsuz bir alışveriş deneyimi için uygun kıyafetler ve ayakkabılar giyeceğim. Başka bir şey var mı? Satın almadan önce fiyatları ve kaliteyi karşılaştırmayı unutmayın. Paranız için en iyi değeri elde etmek önemlidir. Kesinlikle karşılaştırmak ve bilinçli kararlar vermek için zaman ayıracağım. Hatırlatma için teşekkürler Anna. Hoş geldin, John. Hazırlıklı olduğunuzda alışveriş yapmak keyifli olabilir. Başarılı bir alışveriş gezisi yapın. Teşekkür ederim Anna. Yardımın için minnettarım. Alışveriş gezimden en iyi şekilde yararlanacağım. Ders 4. Açık ofiste mi yoksa sessiz bir alanda mı çalışmayı tercih edersiniz? Merhaba Anna, açık bir ofiste mi yoksa sessiz bir alanda mı çalışmayı tercih edersiniz? Şahsen, sessiz bir yerde çalışmayı tercih ederim. Daha iyi konsantre olmama yardımcı oluyor. Peki ya sen? Bunu anlayabiliyorum.
Aslında açık ofiste çalışmayı tercih ederim. Enerjiyi ve işbirliğini seviyorum. Bu ilginç. Sosyal çevrenin bazı insanlar için nasıl motive edici olabileceğini görebiliyorum. Kesinlikle. Başkalarının yanında olmanın odaklanmama ve meşgul kalmama yardımcı olduğunu görüyorum. Sanırım bireysel çalışma tarzlarımıza ve tercihlerimize bağlı. Kesinlikle. Hepimizin üretken olmanın farklı yolları vardır. Sessiz mekanlar hakkında özellikle neyi seviyorsunuz? Sessiz bir alanda dikkat dağıtıcı veya gürültü olmadan konsantre olmayı daha kolay buluyorum. Derin düşünmemi sağlıyor. Yoğun odaklanma gerektiren belirli görevler için bunun nasıl faydalı olacağını görebiliyorum. Evet, aynen öyle. Bazen en iyi işimi yapmak için sakin ve huzurlu bir ortama ihtiyacım var. Te yandan, açık bir ofiste heyecan ve etkileşimin tadını çıkarıyorum. Benim için yaratıcılığa yol açıyor. Farklı ortamların insanlar üzerinde nasıl bu kadar zıt etkilere sahip olabileceği ilginç. Öyle ve işyerlerinin farklı tercihleri karşılayacak çeşitli alanlar sunmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum. Seçeneklere sahip olmak, çalışanların kendileri ve görevleri için en iyi olanı seçmelerine olanak tanır. Kesinlikle. Çalışma ortamında esnekliği ve özerklik duygusunu teşvik eder. Bu nedenle, ideal bir durumda, bir işyeri açık ve sessiz alanların iyi bir dengesine sahip olacaktır. Evet, bu ideal olurdu. Farklı çalışma tarzlarına hitap edecek ve uyumlu bir atmosfer yaratacaktır. Adil bir uzlaşma gibi görünüyor. Her birey en üretken hissettiği yeri seçebilir. Kesinlikle. İşbirliği ve bireysel odaklanma arasında doğru dengeyi bulmakla ilgilidir. Bu konudaki bakış açını duymak ilginç, John. Aynı şekilde, Anna. Farklı iş tercihleri ve deneyimleri hakkında bilgi edinmek her zaman büyüleyicidir. Kesinlikle. Benzersiz tercihlerimiz işimize nasıl yaklaştığımızı şekillendirir ve genel üretkenliğe katkıda bulunur. İyi dedin Anna. Farklılıklarımız onları kucakladığımızda ve saygı duyduğumuzda bir güç olabilir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım, John. Her şey bireyler ve ekip olarak bizim için en iyi olanı bulmakla ilgili. Ders 5. Toplantıyı gelecek hafta için planlayabilir miyiz? Merhaba Anna, toplantıyı gelecek hafta için ayarlayabilir miyiz? Elbette, hadi ikimiz için de işe yarayan bir gün bulalım. Çarşamba gününe ne dersin? Bu senin için işe yarıyor mu? Çarşamba kulağa hoş geliyor. Ne zaman uygun olurdu? Sabah 10'a ne dersin? Bu programınıza uyuyor mu? Sabah 10 benim için çalışıyor. Toplantıyı nerede yapmalıyız? Konferans salonunda buluşalım. Tartışmalar için geniş ve konforlu bir alan. Kulağa hoş geliyor. Başkalarına da toplantı daveti göndermeli miyiz? Evet, tartışmanın bir parçası olması gereken ekip üyelerini davet edelim. Pekala, toplantı davetiyesini hazırlayacağım ve gündeme ekleyeceğim. Bu harika. Odaklanmamıza ve zamanımızdan en iyi şekilde yararlanmamıza yardımcı olacaktır. Teşekkür ederim, John. İşbirliği ve net iletişim, verimli toplantıların anahtarıdır. Hoş geldin, Anna. Detaylara ve organizasyona gösterdiğiniz özen için teşekkür ederim. Aynı şekilde, John. Verimli bir şekilde birlikte çalışmak hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur. Toplantı gündeminde ele almak istediğiniz özel bir şey var mı?
Proje zaman çizelgesini gözden geçirmenin ve herhangi bir engeli tartışmanın yararlı olacağını düşünüyorum. İyi nokta. Ayrıca çözümlere beyin fırtınası yapmak ve görevler atamak için zaman ayırabiliriz. Kesinlikle. Projeyi yolunda tutmak ve herkesin aynı sayfada olduğundan emin olmak önemlidir. Tamamen katılıyorum. Ayrıca ekip üyelerinin sahip olabileceği herhangi bir soru veya endişe için yer bırakalım. Bu iyi bir fikir. Herhangi bir belirsizliği ele almak, sorunsuz bir şekilde ilerlememize yardımcı olacaktır. Harika. İlgili materyaller veya güncellemeler ile hazırlanacağımdan emin olacağım. Teşekkür ederim, John. Başarılı toplantılar için hazırlık ve aktif katılım hayati önem taşır. Aynı şekilde, John. Birlikte proje için harika sonuçlar elde edebiliriz. Önümüzdeki haftaki toplantımızı dört gözle bekliyorum. Görüşürüz Anna. Haftaya görüşürüz, John. O zamana kadar verimli bir gün geçirin. Ders 6. Ne zaman plaja gitmek istersin? Merhaba Anna, ne zaman plaja gitmek istersin? Bu hafta sonu düşünüyorum. Peki ya sen? Bu hafta sonu benim için de işe yarıyor. Hangi günü tercih edersin? Cumartesi kulağa hoş geliyor. Hava tahmini güneşli görünüyor. Cumartesi o zaman. Ne zaman buluşmalıyız? Sabah 10'a ne dersin? Bu şekilde öğlen sıcağından kaçınabiliriz. Bu bir plan gibi geliyor. Plaj malzemeleri getirmeli miyiz? Kesinlikle. Güneş kremi, havlu ve biraz atıştırmalık getirmeliyiz. Harika fikir. Biraz gölge için bir plaj şemsiyesi de getireceğim. Mükemmel. Güneşten korunmak önemlidir. Kesinlikle. Plaj konumu için herhangi bir tercihiniz var mı? Yaklaşık 1 saat uzaklıkta güzel bir plaj biliyorum. Berrak suyu ve yumuşak kumu vardır. Kulağa harika geliyor. Yol tariflerini benimle paylaşabilir misin? Elbette, gitmeden önce adresi ve yol tarifini göndereceğim. Teşekkürler Anna. Bu konudaki yardımın için minnettarım. Sorun değil, John. Önceden plan yapmak her zaman iyidir. Plaj gezisi için aklımızda tutmamız gereken başka bir şey var mı? Fazladan kıyafet ve ayakkabı değişimi getirmek iyi bir fikir olabilir. İyi nokta. Yüzdükten sonra değişebilir ve arabada kumlu kalmaktan kaçınabiliriz. Kesinlikle. Geri dönüş yolculuğunu daha konforlu hale getiriyor. Sahilde dinlendirici bir gün geçirmeyi dört gözle bekliyorum. Ben de, John. Her zamanki rutinimizden güzel bir mola olacak. Gevşemek ve doğanın tadını çıkarmak için zaman ayırmak önemlidir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Zihin ve beden için ferahlatıcı. İyi, aynı sayfada olduğumuza sevindim. Cumartesi sabah 10'da hadi gerçekleştirelim. Kesinlikle, John. Harika bir plaj günü olacak. Görüşürüz o zaman. Cumartesi görüşürüz Anna. Bekleyemem. Ders 7. Bulmacayı bitirdin mi? Merhaba Anna, bulmacayı bitirdin mi? Evet, yaptım. Biraz zaman aldı ama sonunda tamamladım. Bu etkileyici. Bulmacalar zor olabilir. Kelime haznenizi ve problem çözme becerilerinizi kesinlikle test ederler.
Onları çözmekten de zevk alıyorum. Herhangi bir ipucunu özellikle zor buldunuz mu? Birkaç zor olanı vardı ama onları biraz azimle çözmeyi başardım. Ruh bu. Zor bir ipucunu çözmeniz tatmin edicidir. Kesinlikle. Harika bir başarı hissi. Bulmacayı çözmek için herhangi bir strateji veya teknik kullandınız mı? Evet, daha kolay ipuçlarıyla başladım ve yavaş yavaş daha zor olanlara doğru ilerledim. Bu iyi bir yaklaşım. İlme ve güven oluşturmaya yardımcı olur. Boşlukları doldurmama yardımcı olması için kesişen harfleri de kullandım. Bu akıllı bir strateji. Bulmacaların genellikle birbirine bağlı ipuçları vardır. Evet, bir bulmacanın içinde bir bulmacayı çözmek gibi. Bulmacayı tek başına mı yaptın yoksa başka biriyle mi? Bu sefer kendi başıma yaptım. Rahatlamak ve kendime meydan okumak için güzel bir yoldu. Bulmacaları çözmek, beyni gevşemek ve egzersiz yapmak için harika bir yol olabilir. Tamamen katılıyorum. Eğlenceli ve ilgi çekici bir zihinsel aktivitedir. Bulmacaları mı yoksa sudoku gibi diğer bulmacaları mı tercih edersiniz? İkisinden de zevk alıyorum ama bulmacaları biraz tercih ediyorum. Farklı insanların farklı bulmaca türlerine nasıl çekildiği ilginç. Evet, herkesin kendi tercihleri ve güçlü yönleri vardır. Bulmacayı bitirdiğin için tebrikler Anna. Teşekkür ederim, John. Ödüllendirici bir deneyimdi. Belki bir dahaki sefere bulmacayı birlikte çözebiliriz. Kulağa eğlenceli bir fikir gibi geliyor. Mücadeleye hazır olurdum. Harika. Kafalarımızı bir araya getirip ekip olarak çözebiliriz. Bunu dört gözle bekliyorum John. Harika bir beyin alay aktivitesi olacak. Gerçekten olacak. Başka bir gün için planlayalım. Ders 8. Yeni projeniz üzerinde ne zaman çalışmaya başlayacaksınız? Merhaba Anna, yeni projeniz üzerinde ne zaman çalışmaya başlayacaksınız? Aslında daha dün başladım. Heyecan verici bir fırsat. Bunu duymak harika. Projenin zaman çizelgesi nedir? Tamamlamak için yaklaşık 3 ayımız var. Bu yüzden iyi bir süre var. Projeyi etkili bir şekilde planlamak ve yürütmek için size yeterli zaman vermelidir. Evet, kilometre taşları ve son teslim tarihlerini içeren ayrıntılı bir proje planı oluşturdum. Mükemmel. İyi tanımlanmış bir plana sahip olmak sizi yolda tutacaktır. Kesinlikle. Düzenli kalmama yardımcı olur ve zamanında ilerleme sağlar. Projeye atanmış özel bir ekip var mı? Evet, bu projede benimle birlikte çalışan 4 kişilik bir ekibim var. Bu iyi büyüklükte bir takım. İşbirliği başarısının anahtarı olacaktır. Kesinlikle. Rolleri ve sorumlulukları tartışmak için ilk ekip toplantımızı yaptık. Sorunsuz koordinasyon için ekip içindeki iletişim çok önemlidir. Kabul ettim. Uyumlu kalmak için düzenli durum güncelleme toplantıları düzenledik. Bu yeni proje hakkında ne düşünüyorsunuz? Heyecanlı mısın? Gerçekten heyecanlıyım. İlgi alanlarımla uyumlu zorlu bir proje. Bu harika. İşin tadını çıkarmak onu daha tatmin edici hale getirir. Kesinlikle. Bir şey hakkında tutkulu olduğunuzda, iş gibi hissettirmez. Doğru. Sizin için anlamlı bir şey üzerinde çalışma fırsatınız olması harika.
Bu şans verildiği için kendimi şanslı hissediyorum. Aynı zamanda değerli bir öğrenme deneyimidir. Öğrenme ve büyüme, herhangi bir projenin önemli yönleridir. Kesinlikle. Becerilerimi ve bilgilerimi genişletmeyi dört gözle bekliyorum. Projeye başlamak için ihtiyacınız olan özel bir şey var mı? Gerekli kaynakları topladım ve ön araştırmaya başladım. Bu senin proaktifsin. Projenin başarısına olan bağlılığınızı gösterir. Teşekkür ederim, John. Koşarak yola koyulduğumuzdan emin olmak istiyorum. Senin ve ekibinin harika bir iş çıkaracağından eminim. Güvenin ve desteğin için minnettarım, John. Hoş geldin, Anna. Yol boyunca yardıma ihtiyacınız olursa yardım etmek için buradayım. Teşekkür ederim, John. Bunu aklımda tutacağım. Bu projeyi birlikte başarılı kılalım. Ders 9. Çocuklara karşı bu kadar sabırlı kalmayı nasıl başarıyorsunuz? Merhaba Anna, çocuklara karşı bu kadar sabırlı kalmayı nasıl başarıyorsun? İyi, her zaman kolay değil ama sakin ve anlayışlı kalmak için elimden geleni yapıyorum. Bu takdire şayan. Çocuklar oldukça enerjik ve talepkar olabilir. Beni kesinlikle ayakta tutuyorlar ama kendime onların sadece çocuk olduklarını hatırlatıyorum. Doğru, hala sosyal becerilerini öğreniyor ve geliştiriyorlar. Kesinlikle. Sabır, büyümelerine ve öğrenmelerine yardımcı olmak için çok önemlidir. Kullandığınız belirli stratejileriniz veya teknikleriniz var mı? Yaptığım bir şey derin nefes almak ve bunalmış hissettiğimde ona kadar saymak. Sakinliği yeniden kazanmanın ve dürtüsel tepki vermekten kaçınmanın harika bir yoludur. Davranışlarına daha düşünceli ve olumlu yanıt vermemi sağlıyor. Özellikle etkili bulduğunuz herhangi bir aktivite veya yaklaşım var mı? Onları eğlenceli ve eğitici etkinliklere dahil etmek, enerjilerini olumlu yönde yönlendirmeye yardımcı olur. O akıllı bir yaklaşım. Onları meşgul tutmak can sıkıntısını ve yanlış davranışları önleyebilir. Evet, ayrıca net beklentiler ve sınırlar belirlemeye çalışıyorum. Sınırlar oluşturmak, kabul edilebilir davranışların ne olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Kesinlikle. Tutarlılık ve net iletişim anahtardır. Zor olduklarında veya sabrınızı test ederken durumlarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Empati ve anlayışı vurgularken sakin kalmaya ve davranışı ele almaya çalışıyorum. Bu şefkatli bir yaklaşımdır. Onlara empati de öğretiyor. Evet, onlarda görmek istediğim davranışı modellemeye inanıyorum. İyi bir sabır ve sertlik dengesine sahipsiniz gibi görünüyor. Bu dengeyi bulmaya çalışıyorum. Hem çocuklar hem de benim için bir öğrenme süreci. Sabrınızı ve rehberliğinizi takdir ettiklerinden eminim. Teşekkür ederim, John. Büyümelerini ve gelişmelerini görmek ödüllendirici. Çocuklarla çalışmak ve sabırlı kalmak özel bir kişi gerektirir. Çocukların etrafında olmaktan ve ilerlemelerine tanık olmaktan gerçekten zevk alıyorum. Harika bir iş çıkarıyorsun, Anna. Harika çalışmaya devam edin. Nazik sözlerin için teşekkürler, John. Desteğiniz için minnettarım. Hoş geldin, Anna. Bu hak edilmiş. Ders 10. Oturma odasını yeniden dekore etme konusundaki fikriniz nedir? Merhaba Anna, oturma odasını yeniden dekore etme konusundaki fikriniz nedir? Bence bu harika bir fikir. Oturma odamız taze bir görünüm kullanabilir. Katılıyorum.
Biraz modası geçmiş hissettiriyor ve biraz canlandırma gerekebilir. Ne tür değişiklikler yapmayı düşünüyorsunuz? Duvarları yeniden boyamayı ve yeni mobilyalar almayı düşünüyordum. Bu iyi bir başlangıç gibi geliyor. Hangi renk şemasını düşünüyorsunuz? Daha modern ve nötr bir renk paleti seçmeyi düşünüyordum. Nötrler sakinleştirici ve çok yönlü bir atmosfer yaratabilir. Kesinlikle. Ayrıca gelecekte dekoru değiştirmeyi de kolaylaştıracaktır. Dekor konusunda esnekliğe sahip olma fikrini seviyorum. Peki ya mobilyalar? Aklınızda belirli bir stil veya malzeme var mı? Konfor ve stil karışımını tercih ederim. Belki temiz çizgileri olan bir şey. Bu iyi bir denge gibi geliyor. Hem davetkar hem de görsel olarak çekici olmasını istiyoruz. Kabul ettim. Üzerinde vakit geçirmekten zevk aldığımız mobilyalara sahip olmak önemlidir. Ayrıca odanın düzenini de düşünmeliyiz. Bununla ilgili bir düşünceniz var mı? Alanı optimize etmek için farklı düzenlemeleri deneyebileceğimizi düşünüyorum. Bu iyi bir fikir. Birkaç seçenek deneyebilir ve neyin en iyi çalıştığını görebiliriz. Ve aydınlatmayı unutma. Ambiyanda büyük bir fark yaratabilir. Haklısın. Ruh halini iyileştirmek için farklı aydınlatma armatürlerini keşfetmeliyiz. Sanat eserleri veya bitkiler gibi bazı dekoratif unsurlar da ekleyebiliriz. Bitkiler gibi doğal elementleri dahil etme fikrini seviyorum. Ferahlatıcı bir dokunuş katarlar ve odaya hayat katarlar. Oturma odasını yeniden dekore etmeye ikimiz de katıldığımıza sevindim. Dönüşümü hayal etmek ve tarzımızı yansıtan bir alan yaratmak heyecan verici. Kesinlikle. Oturma odamızı hem bizim hem de misafirlerimiz için daha keyifli hale getirecek. Bu projeye başlamak için sabırsızlanıyorum. Eğlenceli ve yaratıcı bir çaba olacak. Kabul ettim. Vizyonumuzu hayata geçirmek için araştırma ve fikir toplamaya başlayalım. Bir plana benziyor John. Oturma odamızın yenilenmesini dört gözle bekliyorum. Ders 11. Tercihiniz nedir? Günün erken mi geç mi? Merhaba Anna, tercihiniz nedir? Günün erken mi geç mi? Ben daha çok sabah insanıyım, bu yüzden günün erken saatlerini tercih ederim. Ah, anlıyorum. Sabahları oldukça huzurlu ve ferahlatıcı olabilir. Evet, güne taze bir sayfa ile başlama sessizliğinden ve hissinden zevk alıyorum. Bu güzel bir bakış açısı. Sabahların erken saatlerinde gün için olumlu bir ton oluşturabilir. Bana üretkenlik duygusu veriyorlar ve görevleri odaklanarak ele almama izin veriyorlar. Bunun nasıl faydalı olabileceğini görebiliyorum. Sabahları genelde ne yaparsınız? Vücudumu uyandırmak için hafif bir egzersiz veya esneme ile başlamayı seviyorum. Egzersiz, önümüzdeki gün için kendinize enerji vermenin harika bir yoludur. Ondan sonra vücudumu ve zihnimi beslemek için besleyici bir kahvaltı yapmaktan zevk alıyorum. Kahvaltı gerçekten önemli bir öğündür. Gerekli enerjiyi sağlar. Kesinlikle. Odaklanmama ve enerji seviyelerimi korumama yardımcı oluyor. Takip ettiğiniz belirli sabah ritüelleriniz veya rutinleriniz var mı? Sabahları günlüğe kaydetmek veya şükran pratiği yapmak için birkaç dakika harcamayı seviyorum. Günün erken saatlerinde olumlu bir zihniyet geliştirmenin harika bir yoludur. Evet, niyetlerimi belirlememe ve hayattaki küçük şeyleri takdir etmem yardımcı oluyor. Bu harika, Anna. Çok yönlü bir sabah rutininiz var gibi görünüyor.
Teşekkür ederim, John. Zamanla geliştirdiğim ve faydalı bulduğum bir şey. Te yandan, ben daha çok bir gece baykuşuyum. Günün geç saatlerini tercih ederim. Geç akşamlar da oldukça huzurlu olabilir. Onlarla ilgili nelerden hoşlanıyorsun? Huzur duygusunu ve yoğun bir günün ardından gevşeme fırsatını seviyorum. Rahatlama ve öz bakım faaliyetleri için harika bir zaman olabilir. Kesinlikle. Akşamlarımı sık sık okuyarak, müzik dinleyerek veya film izleyerek geçiriyorum. Bunlar rahatlamanın ve boş zamanların tadını çıkarmanın harika yolları. Geç saatlerde de daha yaratıcı ve odaklanmış olduğumu görüyorum. Farklı insanların farklı zamanlarda farklı enerji seviyelerine sahip olması ilginçtir. Evet, hepimizin kendi doğal ritimlerimiz ve tercihlerimiz var. Bizi benzersiz kılan da budur. Tercihlerimiz günlük rutinlerimizi şekillendirir. Kesinlikle. Kendi tercihlerimizi benimsemek daha tatmin edici bir yaşam tarzına yol açabilir. İster sabahın erken saatlerinde ister akşam geç saatlerde olsun, bizim için neyin işe yaradığını bulmak önemlidir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım Anna. Her şey kendi dengemizi ve ritmimizi bulmakla ilgili. İyi dedin John. Tercihlerimiz kendi günlük deneyimlerimizi yaratmamıza rehberlik eder. Tercihlerimizi tartışmak harikaydı. Birbiriniz hakkında bilgi edinmek ilginç. Katılıyorum John. Bu konuşmaları yapmak ve yeni bilgiler edinmek her zaman güzeldir. Gerçekten de. Tercihlerimizi benimsemeye ve her günden en iyi şekilde yararlanmaya devam edelim. Kesinlikle, John. İşte günün tercih ettiğimiz saatlerinde neşe bulmak. Ders 12. Nerede çalışıyorsun? Merhaba Anna, nerede çalışıyorsun? Şehir merkezinde bir yazılım geliştirme şirketinde çalışıyorum. Bu harika. İş yerinizi nasıl buldunuz? Gerçekten zevk alıyorum. Ofis modern ve canlı bir ortama sahiptir. Kulağa hoş geliyor. Büyük bir şirket mi? Evet, yaklaşık 200 çalışanı olan iyi büyüklükte bir şirket. Orada belirli bir rolünüz veya pozisyonunuz var mı? Evet, ben bir yazılım mühendisiyim. Yeni uygulamalar geliştirmeye çalışıyorum. Bu etkileyici. Teknoloji sektöründe çalışmak heyecan verici olmalı. Kesinlikle öyle. Teknoloji sürekli gelişiyor ve her zaman öğrenilecek yeni bir şeyler var. Hayal edebiliyorum. Birlikte çalıştığınız sıkı sıkıya bağlı bir ekibiniz var mı? Evet, 6 üyeden oluşan bir geliştirme ekibinin parçasıyım. Başarılı projeler için takım çalışması önemlidir. Oradaki çalışma kültürü nasıl? Çalışma kültürü işbirlikçi ve destekleyicidir. Yeniliği ve büyümeyi teşvik eder. Bu harika. Olumlu bir çalışma ortamına sahip olmak önemlidir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. İş tatmininde önemli bir fark yaratır. Özellikle takdir ettiğiniz avantajlar veya avantajlar var mı? Mesleki gelişim için esnek çalışma saatlerimiz ve fırsatlarımız var. Esnek çalışma saatleri değerli bir fayda olabilir. İş-yaşam dengesi sunar. Kesinlikle. Zamanımı etkili bir şekilde yönetmemi ve kişisel çıkarları takip etmemi sağlıyor. Bunu duymak harika. İş yerinize gidip gelmek nasıl? Toplu taşıma araçlarıyla işe gidip gelmem yaklaşık 30 dakikamı alıyor.
Bu hiç de fena değil. Yakınlarda toplu taşıma araçlarına sahip olmak uygundur. Evet, beni araba sürme ve park bulma zahmetinden kurtarıyor. İş yerinizin yakınında favori yerleriniz veya olanaklarınız var mı? Yürüme mesafesinde çok sayıda kafe ve restoran bulunmaktadır ki bu güzel. Hızlı bir lokma veya kahve içmek için seçeneklere sahip olmak her zaman uygundur. Kesinlikle. İş gününe kolaylık ve çeşitlilik katar. Genel olarak, harika bir iş yerin varmış gibi görünüyor, Anna. Böyle olumlu ve dinamik bir çalışma ortamının parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Bu harika. İşinizden zevk almak genel mutluluğunuzda büyük bir fark yaratır. Kesinlikle. İşimizde tatmin bulmanın dengeli bir yaşamın anahtarı olduğuna inanıyorum. İş yerinden memnun olduğunu duyduğuma sevindim. Harika çalışmaya devam edin. Teşekkür ederim, John. Nazik sözlerinizi ve cesaretlendirmenizi takdir ediyorum. Ders 13. Yarın bahçecilik yapar mısın? Merhaba Anna, yarın bahçecilik yapar mısın? Evet, bahçede biraz zaman geçirmeyi planlıyorum. Kulağa hoş geliyor. Bahçe yaparken genellikle ne yaparsınız? Çiçek dikmekten, budamaktan ve bitkilere bakmaktan zevk alıyorum. Bahçenizin geliştiğini ve çiçek açtığını görmek tatmin edici olmalı. Kesinlikle. Emeğimin meyvelerine tanık olmak ödüllendirici. Yarın için aklınızda belirli bir bitki veya çiçek var mı? Bahçeyi aydınlatmak için renkli yıllıklar eklemeyi düşünüyorum. Bu harika bir fikir. Genel ambiyansa canlı bir dokunuş katacak. Ayrıca çitleri budamalı ve çiçek tarlalarını otlamalıyım. Bahçenin düzenliliğini korumak önemlidir. Her şeyin düzenli görünmesini sağlar. Evet, düzenli bakım bitkilerin gelişmesine yardımcı olur ve aşırı büyümeyi önler. Kullandığınız favori bahçe aletleriniz var mı? Sağlam bir çift bahçe eldivenine, budama makasına ve malaya güveniyorum. Bunlar herhangi bir bahçıvan için gerekli araçlardır. Güvenlik ve hassasiyet önemlidir. Kesinlikle. Bahçecilik görevlerini daha kolay ve daha verimli hale getirirler. Bahçeye başlayan biri için herhangi bir ipucunuz veya tavsiyeniz var mı? Küçükten başlayın ve ikliminize ve toprağınıza uygun bitkileri seçin. Bu pratik bir yaklaşımdır. Çevreyi düşünmek önemlidir. Ayrıca bitkileri düzenli olarak sulamayı ve uygun güneş ışığı sağlamayı unutmayın. Su ve güneş ışığı bitkilerin büyümesi ve sağlığı için gereklidir. Evet, genel refahlarında çok önemli bir rol oynarlar. Bahçeciliği rahatlatıcı mı yoksa daha çok fiziksel bir aktivite mi buluyorsunuz? Her ikisinden de biraz. Fiziksel olarak ilgi çekici ama aynı zamanda terapötik ve sakinleştiricidir. Bu harika bir kombinasyon. Doğa ile bağlantı kurmanın ve stresi azaltmanın bir yolu. Kesinlikle. Açık havada ve yeşilliklerle çevrili olmak gençleştiricidir. Bahçeciliğin neden bu kadar popüler bir hobi olduğunu anlayabiliyorum. Birçok faydası vardır. Evet, güzel bir şey yetiştirmenin ve yaratmanın harika bir yolu. Umarım yarın bahçede verimli ve keyifli vakit geçirirsin Anna. Teşekkür ederim, John. Bunu dört gözle bekliyorum. Doğanın neşe getirmenin bir yolu vardır. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Bahçecilik seansının tadını çıkar Anna.
Ders 14. Öğle yemeği toplantısını hedefleyebilir miyiz? Merhaba Anna, öğle yemeği toplantısını hedefleyebilir miyiz? Elbette, öğle yemeği toplantısı kulağa hoş geliyor. Ne zaman düşünüyordun? Saat 12:30 gibi buluşmaya ne dersiniz? Bu benim için işe yarıyor. Toplantı için aklınızda bir yer var mı? Şehir merkezinde güzel şeyler duyduğum yeni bir kafe var. Denemek ister misin? Kulağa harika geliyor. Her zaman yeni yerler denemeye hazırım. Kafenin adı ne? Adı The Daily Grind. Menülerinde çeşitli seçenekler var. Mükemmel. Menülerine çevrimiçi bakacağım ve ne sunduklarını göreceğim. Harika. Yarın saat 12:30'da orada buluşmayı planlıyoruz. Bir plana benziyor. Takvimimde işaretleyeceğim. Toplantı sırasında tartışmak istediğiniz özel bir şey var mı? Mevcut projemizin ilerlemesini gözden geçirmek ve karşılaştığımız zorlukları tartışmak istedim. Bu önemli bir konu. Çözümlere beyin fırtınası yapabilir ve ileriye doğru bir plan yapabiliriz. Kesinlikle. Yolda kalmak ve ortaya çıktıkça sorunları ele almak çok önemlidir. Ayrıca yaklaşan müşteri sunumuyla ilgili görüşlerinizi almak istedim. Görüşlerimi ve önerilerimi sunmaktan memnuniyet duyarım. İşbirliği bu gibi durumlarda anahtardır. Girdileriniz için teşekkür ederim. Farklı bakış açılarına sahip olmak her zaman yararlıdır. Aynı şekilde, John. Görüşlerine de değer veriyorum. Toplantımızın gündemine eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Şu anda başka bir şey düşünemiyorum. Ama bir şey olursa, sana haber veririm. Kulağa hoş geliyor. Gerekirse gündemi her zaman ayarlayabiliriz. Kabul ettim. Tartışmalarımızda esneklik önemlidir. Yarın öğle yemeği toplantımızı dört gözle bekliyorum Anna. Ben de, John. Verimli ve keyifli bir toplantı olacak. Yarın 12:30'da The Daily Grind'de görüşürüz Anna. Orada görüşürüz John. O zamana kadar harika bir gün geçirin. Ders 15. Bu hafta yoga dersi alır mısın? Merhaba Anna, bu hafta yoga dersi alır mısın? Evet, bir yoga dersine katılmayı planlıyorum. Bunu çok faydalı buluyorum. Bu harika. Hangi günü ve saati düşünüyorsunuz? Genellikle çarşamba günleri giderim ama diğer günlere de açığım. Çarşamba günleri benim için de çalışıyor. Sana katılmamın sakıncası var mı? Hiç de değil. Bir yoga arkadaşına sahip olmak harika olurdu. Favori bir yoga stüdyonuz veya eğitmeniniz var mı? Yakınlarda gerçekten zevk aldığım Zen Yoga adında bir stüdyo var. Bu konuda iyi şeyler duydum. Hangi yoga tarzını öğretiyorlar? Çeşitli stiller sunuyorlar ama genellikle Vinyasa derslerine katılıyorum. Vinyasa ilginç geliyor. Onu diğer stillerden farklı kılan nedir? Vinyasa, hareketlerin nefes ile senkronize edildiği dinamik bir akıştır. Kulağa zorlayıcı ve canlandırıcı geliyor. Denemek için heyecanlıyım. Güç, esneklik ve odaklanma oluşturmak için harika bir yoldur. Sınıf için bilmem veya getirmem gereken bir şey var mı? Sadece rahat kıyafetler giyin ve varsa bir yoga matı getirin. Benimkini getirdiğimden emin olacağım. Herhangi bir ek aksesuar gerekli olacak mı?
Stüdyo, blok ve kayış gibi gerekli tüm aksesuarları sağlar. Bu çok uygun. Bunları sağlayan stüdyoları takdir ediyorum. Özellikle yeni başlayanlar için kesinlikle kolaylaştırır. Yeni başlayanlardan bahsetmişken, sınıf her seviye için uygun mu? Evet, Zen Yoga'daki Vinyasa dersleri tüm deneyim seviyeleri için tasarlanmıştır. Bu güven verici. Yoga konusunda hala nispeten yeniyim, bu yüzden bilmek güzel. Merak etme, John. Yoga kişisel bir yolculuktur ve herkes bir yerden başlar. Teşvik ettiğin için teşekkürler Anna. Bunun için minnettarım. Sorun değil, John. Yoga pratiğimizde birbirimize destek olacağız. Seninle yoga dersine katılmayı dört gözle bekliyorum. Aynı şekilde, John. Olumlu deneyimleri arkadaşlarınızla paylaşmak her zaman güzeldir. Aktif kalmanın ve refahımıza dikkat etmenin harika bir yolu. Kesinlikle. Yoganın hem fiziksel hem de zihinsel faydaları vardır. Peki, bu çarşamba Zen Yoga'daki Vinyasa dersine katılmak için bir plan yapalım. Bir plana benziyor John. Orada görüşürüz. Namaste. Namaste Anna. Bunu dört gözle bekliyorum. Ders 16. Bu gece sinemaya gider misin? Merhaba Anna, bu gece sinemaya gider misin? Evet, bu gece bir film izlemeyi planlıyorum. Herhangi bir öneriniz var mı? İyi eleştiriler alan The Guardian adlı yeni bir aksiyon filmi var. Kulağa heyecan verici geliyor. Aksiyon dolu bir film için hazırım. Saat kaçta gösteriliyor? Saat 7:00 ve 21:30'da çalıyor. Hangi saat senin için daha iyi? Akşamın 7:00 gösteri zamanı mükemmel çalışıyor. Bunu hedefleyelim. Harika. Saat 18:45 civarında sinemada buluşup biletlerimizi alalım mı? Bir plana benziyor. 18:45'te orada görüşürüz. Film izlerken patlamış mısır veya diğer atıştırmalıkları mı tercih edersiniz? Patlamış mısır hayranıyım, özellikle de cips ile. Peki ya sen? Patlamış mısırdan da hoşlanırım. Klasik bir film atıştırması. Mükemmel. Biraz patlamış mısır alıp birlikte filmin tadını çıkarabiliriz. Favori bir film türünün var mı, yoksa çeşitli türlerden hoşlanıyor musunuz? Çeşitli türlerden hoşlanıyorum ama özellikle gerilim ve komedilere düşkünüm. Bu iyi bir karışım. Biraz gerilim ve kahkaha duymak her zaman güzeldir. Katılıyorum. İşleri ilginç ve eğlenceli tutar. Yakın gelecekte izlemeyi dört gözle beklediğiniz başka filmler var mı? İlgi çekici görünen Şehirde Aşk adlı romantik bir komedi duydum. Romantik komediler eğlenceli bir seçim olabilir. Ona göz kulak olalım. Kesinlikle. Yakında başka bir film gecesi planlayabiliriz. Bir plan gibi geliyor. Film geceleri gevşemek ve iyi bir arkadaşlığın tadını çıkarmak için harika bir yoldur. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Günlük rutinden güzel bir kaçış. Bu gece filmden önce veya sonra yapmak istediğiniz başka bir şey var mı? Belki filmden sonra yakındaki yeni İtalyan restoranında akşam yemeği yiyebiliriz. Bu harika bir fikir. İtalyan mutfağı kulağa lezzetli geliyor. Bir masamız olduğundan emin olmak için rezervasyon yapacağım. Teşekkür ederim Anna.
Düşüncelerini takdir ediyorum. Sorun değil, John. Eğlenceli bir akşam olacak. Film gecemizi ve akşam yemeğimizi dört gözle bekliyorum. Harika bir zaman olacak. Ben de, John. Hadi unutulmaz bir gece yapalım. Ders 17. Tek başına mı yoksa grup halinde mi çalışmayı tercih edersin? Merhaba Anna, yalnız mı yoksa grup halinde mi çalışmayı tercih edersin? Şahsen yalnız çalışmayı tercih ederim. Daha iyi odaklanmamı sağlıyor. Bunu anlayabiliyorum. Bazen dikkat dağıtmadan konsantre olmak daha kolaydır. Kesinlikle. Ya sen, John? Bir tercihiniz var mı? Aslında bir grupta çalışmaktan zevk alıyorum. Motive olmama ve fikirleri paylaşmama yardımcı oluyor. Bu ilginç. Grup çalışması işbirliği için faydalı olabilir. Evet, kavramları tartışmak ve sorunları birlikte çözmek anlayışı derinleştirebilir. Bunun avantajlarını görebiliyorum. Öğrenmeye farklı bir yaklaşım. Kesinlikle öyle. Artı, grup çalışması daha keyifli ve daha az izole edici olabilir. Bu doğru. Bir dostluk ve destek duygusu yaratabilir. Bununla birlikte, yalnız çalışmanın esnekliğine ve bağımsızlığına da değer veriyorum. Bunun belirli öğrenme stillerine ve tercihlerine nasıl uyacağını görebiliyorum. Kesinlikle. Herkesin etkili bir şekilde çalışmanın kendine özgü bir yolu vardır. Bireysel olarak bizim için en iyi olanı bulmak önemlidir. Kesinlikle. Çalışma yöntemlerimizi kişisel ihtiyaçlarımıza uyarlamak anahtardır. Hiç ikisinin bir kombinasyonunu denediniz mi? Yalnız çalışmak ve sonra bir grupla tartışmak gibi. Evet, aldım. Hem bireysel odak hem de grup etkileşimini içeren iyi bir denge olabilir. Bu akıllı bir yaklaşım gibi geliyor. Her iki yöntemin faydalarını en üst düzeye çıkarır. Kesinlikle. Kişisel düşünmenin yanı sıra işbirlikçi öğrenmeye izin verir. Gelecekte bunu deneyebilirim. Çok yönlü bir strateji gibi görünüyor. Denemenizi ve sizin için en uygun olanı bulmanızı öneririm, Anna. Teşekkür ederim, John. Tavsiyeniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sorun değil, Anna. Öğrenme bir yolculuktur ve hepimiz sürekli yeni yöntemler keşfediyoruz. Gerçekten de. Farklı yaklaşımları benimsemeli ve büyümeye devam etmeliyiz. Kesinlikle. İster tek başına ister grup halinde çalışmak olsun, amaç bilgimizi genişletmektir. İyi dedin John. Birlikte öğrenmeye ve keşfetmeye devam edelim. Katılıyorum Anna. Bu ömür boyu süren bir arayış. Ders 18. Spor salonuna ne zaman gideceksin? Merhaba Anna, spor salonuna ne zaman gideceksin? Saat 6'da spor salonuna gitmeyi planlıyorum. Peki ya sen? Genelde sabahları giderim. Sabah 7'de orada olacağım. Bu erken. Sabah antrenmanlarına olan bağlılığınıza hayranım. Teşekkür ederim Anna. Güne olumlu bir notla başlamama yardımcı oluyor. Temizi görebiliyorum. Size bir enerji patlaması vermeli. Kesinlikle. Günün geri kalanı için verimli bir ton belirler. Akşama antrenmanlarını tercih ederim çünkü işten sonra gevşememe yardımcı oluyor. Bu mantıklı. Günün stresini atmak için harika bir yol. Kesinlikle. Artı,
bana rahat bir sabah geçirme şansı veriyor. Bunun faydalarını görebiliyorum. Gün içinde rahatlamanızı sağlar. Her şey kişisel tercih ve bizim için neyin işe yaradığını bulmakla ilgili. Kesinlikle. Her birimizin gün boyunca kendi ritmimiz ve enerji seviyemiz var. Sabahları spor salonunu daha az kalabalık buluyor musunuz? Evet, avantajlardan biri de bu. Genellikle daha sessiz ve daha az kalabalıktır. Bu bir artı. Bazen akşamları ekipman bulmakta zorlanıyorum. Bunu anlayabiliyorum. Kalabalık olduğunda sinir bozucu olabilir. Ama sanırım spor salonunun yoğun saatlerine de bağlı. Bu doğru. Bazı spor salonları günün farklı saatlerinde daha meşguldür. Spor salonunun programını bilmek ve buna göre plan yapmak iyidir. Kesinlikle. Ekipman için hayal kırıklığını veya uzun süre beklemeyi önlemeye yardımcı olur. Farklı spor rutinlerine sahip olduğumuz için mutluyum. Deneyimlerimizi paylaşabiliriz. Fitness ve egzersiz rutinleri hakkında konuşacak birine sahip olmak güzel. Kesinlikle. Fitness yolculuklarımızda birbirimizi motive edebilir ve destekleyebiliriz. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Birlikte fitness hedeflerimize ulaşabiliriz. Birbirimizi sorumlu tutalım ve birlikte ilerleme kaydedelim. Bir plana benziyor, Anna. Egzersizlerimizi ezelim ve sağlıklı kalalım. Hepimiz içindeyim, John. Zindeliği günlük rutinimizin bir parçası haline getirelim. Ders 19. Sağlıklı veya hoşgörülü yiyecekler mi arıyorsunuz? Merhaba Anna, sağlıklı veya hoş yiyecekler mi arıyorsunuz? Bugün sağlıklı bir şey için havasındayım. Peki ya sen? Hoşgörülü bir şey seçebilirim. Lezzetli bir ikram için can atıyordum. Bu adil. Lezzetli bir şeyle kendinizi şımartmak, arada bir güzel bir ikram olabilir. Kesinlikle. Hayat tamamen denge ile ilgilidir, değil mi? Kesinlikle. Peki, hangi sağlıklı seçenekleri düşünüyorsunuz? Renkli sebzeler ve ızgara tavukla dolu taze bir salata düşünüyorum. Bu besleyici ve tatmin edici bir seçim gibi geliyor. Ve hangi sağlıklı yemeğe eğiliyorsun? Tofu ve kahverengi pirinçli sebze kızartmasına doğru eğiliyorum. Bu da kulağa lezzetli geliyor. Yemeklerimize bol miktarda sebze eklemek harika. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Önemli besinler ve lif sağlarlar. Şimdi sormak zorundayım, hangi hoşgörülü ikramı arzuluyorsun? Bir kepçe vanilyalı dondurma ile çökmüş bir çikolatalı lav keki hayal ediyordum. Kulağa cennet gibi geliyor. Zengin bir tatlıya dalmak çok tatmin edici olabilir. Gerçekten yapabilir. Bazen kendimizi tedavi etmeyi hak ediyoruz, değil mi? Kesinlikle. Hayat, ara sıra hoşgörü atlamak için çok kısa. Peki, hangi hoşgörülü yemek sizi cezbediyor? Tüm aksesuarları ve bir tarafı çıtır patates kızartması ile sulu bir burgere karşı koyamıyorum. Bu ağız sulandırıcı geliyor. Konforlu yiyeceklere dalmak çok tatmin edici olabilir. Gerçekten yapabilir. Bir tabakta küçük bir mutluluk tadı gibi. Kabul ettim. Ancak bir denge bulmak ve çok sık fazla abartmamak önemlidir. Moderasyon anahtardır. Sağlığımıza öncelik verirken hoş yiyeceklerin tadını çıkarabiliriz. Kesinlikle. Her şey çoğu zaman dikkatli seçimler yapmakla ilgilidir.
Görünüşe göre yemek tercihlerimizi sıraladık. Senin için sağlıklı ve benim için hoşgörülü. Mükemmel bir denge. Yemeklerimizin tadını birlikte çıkarabiliriz, her biri kendi lezzetli tarzımızda. Bu bir plan gibi geliyor, Anna. Hadi isteklerimizi tatmin edelim ve yemeğimizin tadını çıkaralım. Yanındayım, John. Hadi araştıralım ve her lokmanın tadını çıkaralım. Ders 20. Bisikletimi tamir etmem için yardım eder misin? Merhaba Anna, bisikletimi tamir etmem için yardım eder misin? Tabii ki, araçları alalım ve başlayalım. Teşekkür ederim Anna. Bisiklet tamiri konusunda pek yetenekli değilim. Sorun değil, John. Yardım etmekten mutluluk duyuyorum. Bisikletinizle ilgili sorun ne gibi görünüyor? Görünüşe göre zincir gevşemiş ve sıkılması gerekiyor. Ah, anlıyorum. Bu düzenli kullanımla zamanla olabilir. Merak etmeyin, bu yaygın bir sorun. Kısa sürede tamir edeceğiz. Harika. İş için hangi araçlara ihtiyacımız var? Bir anahtar, zincir aleti ve zincir için biraz yağlayıcıya ihtiyacımız olacak. O zaman aletleri garajdan toplayalım. Bir plana benziyor. İhtiyacımız olan her şeye kısa sürede sahip olacağız. Yardımın için minnettarım Anna. Etrafta bilgili birinin olması güzel. Benim için bir zevk, John. Bisiklet üzerinde çalışmaktan zevk alıyorum. Daha önce bisiklet tamir ettin mi? Evet, geçmişte bisiklet tamirlerinde arkadaşlarıma ve ailemize yardımcı oldum. Bu etkileyici. Etrafta olması gereken kullanışlı bir insansın. Teşekkür ederim, John. Yeni beceriler öğrenmeyi ve başkalarına yardım etmeyi seviyorum. İyi, arkadaşın olduğu için şanslıyım. Hadi şu bisikleti tamir edelim. Kesinlikle. Zinciri sıktığımızda bisikletiniz hazır olacak. Yola geri döneceğim için heyecanlıyım. Bisikletimi sürmeyeli epey oldu. Aktif kalmak ve açık havada eğlenmek için harika bir yoldur. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Bisiklet sürerken yüzümdeki rüzgarın hissini özledim. Özgürleştirici bir deneyim, değil mi? Kesinlikle. Her yolculukta mini bir macera gibi. Bisikletinizin bir sonraki maceranız için en iyi durumda olduğundan emin olacağız. Yardımın için minnettarım Anna. Sen en iyisisin. Hoş geldin, John. Bir arkadaşa yardım etmek her zaman bir zevktir. Hadi işe koyulalım ve bu bisikleti tamir edelim. Tekrar teşekkürler Anna. Sorun değil, John. Bisikletinizi sürüşe hazır hale getirelim.